Gökçeli Astroloji kanalından herkese merhabalar efendim. Evet, haftalık burç yorumuna geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bu güzel videomu beğenip yorumlamayı ve tabii ki hype'lamayı lütfen unutmayın diyorum. Biliyorsunuz destekleriniz benim için gerçekten çok ama çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyorum bu güzel destekleriniz için. Küçük bir hatırlatma daha var, onu da yapalım. Eğer astrolojik danışmanlık hizmeti almak isterseniz efendim aşağıda yer alan mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. Hatırlatmalar bitti. O zaman videoya geçelim. Evet, 13-19 Temmuz haftası. Bakalım haftalık burç yorumunda genel tablo ve 12 burcu neler bekliyor? 13-19 Temmuz haftası gökyüzünde aslında birbirinden tamamen farklı enerjilerin aynı anda çalışacağı oldukça güçlü bir zaman dilimine işaret ediyor diyebilirim. Haftanın ilk yarısında ilişkiler, para, iletişim alanında beklenmedik gelişmeler biraz böyle ön plana çıkacak. Haftanın merkezinde gerçekleşecek Yengeç yeni ayı ise ev, aile ve yaşam düzeniyle ilgili aslında bizler için yeni bir sayfa açıyor. Hafta sonuna doğruysa gökyüzü biraz daha sağlam, aslında daha planlı ve uzun vadeli kararları destekleyen bir yapıya geçiyor diyebilirim. Evet, çok şükür. İşte bu nedenle hafta boyunca yaşanacak olayları tek tek değerlendirmekten çok bu etkilerin birbirini nasıl tamamladığını görmek sanıyorum çok daha doğru olacak, değil mi? Evet, hafta 13 Temmuz'da yani Güneş'le Merkür'ün kavuşumuyla başlıyor, startı veriyor. Bakalım bizi, değil mi, bu hafta boyunca neler bekliyor? Şimdi Merkür Retrosu'nun haliyle, değil mi, devam ettiği bu süreçte geçmişte sonuçlanmayan görüşmeler, ertelenen o kararlar, tamamlanmamış o resmi işlemleriniz var ya, ya da o bekleyen haberler, geciken, hani sizi bir türlü rahatlatamayan o haberler, evet, yeniden gündeminize geliyor efendim. İletişim trafiği biraz böyle belirgin şekilde artıyor. Evet, bu şekilde bir gelişme yaşanacak ama özellikle bakın, sözlü ve yazılı iletişimde ayrıntılar her zamankinden çok daha fazla önem kazanacak. Yani ne yapıyoruz? O ağzımızdan çıkan kelimelere, her bir kelimenin o bir araya gelip de cümle oluşturduğu satırlara çok ama çok dikkat ediyoruz ve yazılı iletişimdeki ayrıntılar bakın çok önemli. Bu bir mesajlaşma olabilir, değil mi? İş yeriyle ilgili bir yazışma trafiği, mail trafiği olabilir. Aman diyorum, gerçekten önem kazandığı bir hafta. Dikkatli ve tedbirli olun derim. Hazır Merkür Retrosu dedik, değil mi? O zaman ne diyoruz? 29 Haziran'da evet gerçekleşti biliyorsunuz Merkür Retrosu. Bununla ilgili kanalımda çok güzel bir video yok mu? Var. O zaman ne yapıyoruz? Bu güzel videoyu izlenip beğendikten sonra o videomu da mutlaka izleyin derim. Ara ara böyle hatırlatmaları yapalım. Şimdi devam edelim. Aynı gün Venüs ile Uranüs arasındaki kare açı devreye giriyor. Gökçe Hanım, kare açı devreye girdi. Ne oluyor? Bakın neler oluyor. İlişkiler, maddi konular. Bakın bu konularla ilgili gerçekten beklenmedik gelişmeler, bakın artıyor demiyorum, hız kazanıyor. Hızlanacak. Devamı gelecek böyle. Duygusal dengeleri değiştiren olaylar, sürpriz haberler ve finansal alandaki o ani hareketlilik bence haftanın ilk günlerine gerçekten ve gerçekten damgasını vuracak. Şimdi bu açı bakın özellikle hızlı gelişen olayları ve öngörülemeyen değişimleri de temsil ettiği için ne oluyor? Bu hafta gerçekten bir tık daha böyle önem kazanmış oluyor. Şimdi geldik 14 Temmuz'a. Burada ne oluyor? Bakın, Yengeç burcunda gerçekleşen bir yeni ay var. Evet, bu yeni ay aslında haftanın en güçlü gökyüzü olayı olarak öne çıkıyor. Şimdi neler ön plana çıkacak, değil mi? Bakın bu detaylar çok önemli. Ev, bir kereki ev konuları, aile, taşınma, gayrimenkuller, alım, satım, para işlemleri, kökler, aidiyetlik duygusu, değil mi? Ve duygusal güven ihtiyacı, işte bu yeni ayın aslında ana temalarını oluşturur. Şimdi Merkür Retrosu'nun da o etkisi var ya, bitmedi biliyorsunuz. İşte bu Merkür Retrosu'nun etkisiyle de daha önce planlanan ama hani böyle çeşitli nedenlerden dolayı ertelenen birçok konunun yeniden hız kazanacağını ve hatta yeni bir sürece taşınabileceğini de söylemem lazım. Yani aslında çok açık bir cümle, değil mi? Şimdi Merkür Retrosu'nun etkisiyle daha da önce planlamış olduğunuz bir takım gelişmeler vardı, değil mi? Planlar vardı, ertelenen işte birçok konu vardı. Bak, bunlar bu dönemde olabildiğince hız kazanacak ve hatta hız kazanmanın da bir tık ötesine geçecek. Yani belki sonuca doğru adım adım yaklaşacak. Sizi böyle bir sürece taşıyor. Şimdi geldik 15 Temmuz'a. 15 Temmuz'da bakın ne oluyor biliyor musunuz?
Uranüs'le Neptün. Evet, 18 Temmuz'da ise Uranüs'le Plüton arasında oluşan uyumlu açılar yalnızca bu haftayı değil, önümüzdeki yılları, bakın ayları demedim, önümüzdeki yılları da ilgilendiren gerçekten çok büyük dönüşüm süreçlerini harekete geçiriyor. Bakın bu paragraf çok önemli. Bir kez daha altını çizelim. 15 Temmuz Uranüs'le Neptün, 18 Temmuz'da ise Uranüs'le Plüton arasında oluşan uyumlu açılar. Ne dedim? Yalnızca bu haftayı değil mi? Haftalık burç yorumunu yorumluyoruz. Önümüzdeki yılları da ilgilendirecek çok büyük dönüşüm süreçlerini harekete geçiriyor. Bakın teknoloji, yapay zeka artık hayatımızda var olan bir zeka var değil mi? Bizimkiler yetmedi, bir de yapay zekası eklendi. Dijital iletişim ve toplumsal sistemlerde yaşanacak değişimlerin ilk güçlü işaretleri bu dönemde belirginleşiyor. Detaylar çok önemli. Bakın cımbızla böyle çekin. Her bir kelime ne kadar önemli. Hadi bunları bir de benim gibi bir araya getirin, değil mi? Bu hafta gerçekten çok da böyle hafife alınacak bir hafta gibi değil. Şimdi haftanın son önemli açısıysa bakın 19 Temmuz'daki Mars'la Satürn arasındaki uyumlu etkileşim. Biliyorsunuz haftanın başındaki o hızlı ve değişken atmosferin ardından, değil mi, öyle bir cümle kurmuştum. Şimdi bu atmosferin ardından bu açı daha planlı, daha kontrollü ve de sonuç odaklı hareket etmenizi destekleyecek. Aslında bakın hafta ne kadar güzel başlıyor ve ne kadar güzel bir zincir var değil mi? O halka o kadar güzel işliyor ki yeter ki siz buna uyumlanabilin. Yani aslında haftada bir sıkıntı yok. Bizim neyi ne kadar anladığımızla alakalı. Özellikle bakın iş, kariyer, resmi süreçler, hatta uzun vadeli hedefler açısından da gerçekten kalıcı sonuçlar oluşturulabilecek çok güçlü bir zemin ortaya çıkıyor bu süreçte. Şimdi gelin isterseniz ana tabloyu gayet güzel özetledik değil mi? Yani haftalık burç yorumlarının biliyorsunuz ana noktası aslında buralar. Yani hafta nasıl başlıyor, nasıl devam ediyor değil mi? Gökyüzü bize neleri işaret ediyor? İşte bu ana tabloyu şu ana kadar, şu dakikaya kadar izleyip gerçekten notlarınızı aldıysanız şimdi keyifle o 12 burca, yani Güneş burcunuza, yükselen burcunuza ve bilenler için Ay burcuna nasıl etki edeceğini o kadar rahat anlayacaksınız ki o zaman vakit kaybetmeyelim. Her zaman olduğu gibi haftaya Koç ve yükselen Koçlarla başlayalım efendim. Evet, Güneş'le Merkür'ün kavuşumu biliyorsunuz uzun süredir o beklettiğiniz planlarınız var ya, onları yeniden bu süreçte ve bu haftada hareketlendiğini görebileceksiniz. Hani daha önce ertelediğiniz bir şeyler vardır. Mesela nedir işte? Hep hayatımızda öyle ertelemiyor muyuz? Yani planını yaparız ama şimdi uygun zaman değil. Hadi biraz sonraya atalım deriz. Ya da bir sonraki aya. Belki biraz maddi anlamda da değil mi? O anda desteklenmiyoruzdur. Ya şimdi bunun için bir masraf yapmayalım. Biraz daha ertelenmesine sıkıntı yok dediğiniz her ne varsa. Bu bir kurs olabilir, eğitim olabilir, sertifika başvurusu olabilir. İşte bu gibi durumlar bakın yeniden önünüze geliyor. Ve aslında sürecin bu ilk adımını atabilirsiniz. Yani o ertelenenler için aslında somut adımları bu süreçte atabiliyorsunuz. Maddi tarafta ise böyle bankalarla yürüttüğünüz bir süreç evet hız kazanabilir. Belki bir kredi çekeceksinizdir değil mi? Belki bir borç yapılandırması vardır. İşte bu dönemde bunlar biraz daha hız kazanıyor. Uzun süredir sonuç beklediğiniz kredi başvurusu olumlu yönde ilerleyebilir. Yani siz kendinize artık maddi olarak bu borcu, bu krediyi ödeyebilecek duruma gelmişsinizdir. Bu yönde ilerleyeceksiniz. Ve hatta beklediğiniz haberlerin de gelebileceğini çok net bir şekilde söyleyebilirim. Peki aşk hayatı değil mi? Şimdi bu hafta bakalım sizi neler bekliyor. Bakın arkadaşlık olarak başlayacak olan böyle bir yakınlık, tamam mı? Çok farklı bir boyuta doğru gidiyor. Ben bilmem. Adını siz koyacaksınız. Ne hissettiğinizi siz biliyorsunuz. Uzun zamandır sadece böyle hani arkadaş olarak gördüğünüz bir kişi gerçekten size karşı hislerini açıkça dile getirebilir. Ben de dedim ki yani eğer bu duyguyu kendinde yoğun bir şekilde hissetmişse, ne zamandan beri arkadaşlık duygusunu değil mi içinde barındırmış, artık o duygunun başka bir yöne evrilmesini istiyor. Cesaretini toplamış, açıklamış. Eğer sizin de böyle bir hissiyatınız varsa neden karşılık bulmasın derim. Şimdi teknolojiyle ilgili de ertelediğiniz bir değişiklik artık daha fazla beklenmiyor. Evet, beklenmiyor. Nihayet gerçekleşiyor. Günlük hayatınızda mesela kullanmış olduğunuz telefon, bilgisayar veya benzeri bir elektronik cihazı yenileme kararı alabilirsiniz. Yengeç burcunda gerçekleşecek biliyorsunuz bir yeni ay var. Az önce ana tabloda anlatmıştım. Şimdi bu gerçekleşen yeni ay sizin yaşam alanınızı hareketlendirecek. Mesela evinizde yeni bir düzen mi kurmak istiyorsunuz? Evet, bu değişiklikleri yapabilirsiniz. Bunu sizin gündeminize getirecek
gerçekleştirebilirsiniz, destekliyorum diyecek. Ve uzun süredir o düşünmüş olduğunuz o yenilik artık neyse hayatınızla ilgili, yaşam alanınızla ilgili bunu gerçekten bu hafta rahat bir şekilde hayata geçirebilirsiniz. Bence haftayı gerçekten değil mi bir tık böyle şansı kapatacak olan burçlar arasındasınız. Daha bilmiyoruz. 11 burç var geride, bakalım diğer burçları neler bekliyor. Geldik sevgili boğa ve yükselen boğalara. Şimdi bakın maddi tarafta daha önce unuttuğunuz bir depozito. Bakın bunlar çok önemli şeyler. Gerçekten çok önemli. Depozito. Taşınırken unutmuşsunuzdur. Ev sahibi de hatırlatmamıştır değil mi? Teminat. Bakın bunlar önemli şeyler. Ya da böyle hani iade ödemesi yeniden gündeme geliyor sizin hayatınızda bu hafta. Şimdi beklemediğiniz bir para girişi diyebiliriz aslında buna. Şimdi bunlar değil mi? Hani unutmuşsunuz. Hiç hali hazırda böyle bir plan, program, proje yok. Bir anda böyle bir para girişi. Bunlar ne yapacak biliyor musunuz? Bütçenizi rahatlatır. Yani düşünsenize o depozito. Kimiyle ne kadar verdiniz değil mi? Kaç yıl öncesi ve şimdikiyle denkleştirildiği zaman iyi bir para, iyi bir miktar olabilir. Hani sizi bir tık böyle bu dönemde nefes aldırabilir. Bütçeniz rahatlayabilir. Şimdi bir düşünün bakalım değil mi? Bakalım neler var neler. Yorumlar kısmında da bekliyorum. Gökçe evet dediğiniz gibi hatırladım deyip hemen asılın telefonlara, isteyin hakkınızı. Çalışma hayatınızda da görev dağılımı değişebilir. Yani üzerinizdeki o bazı sorumluluklar farklı kişilere aktarılırken yeni bir görev alanı da size bırakılabilir. Yani oradaki görev dağılımı değişebilir derken hani işinize son veriliyor ya da tamam bizim sizinle yollarımız ayrılıyor gibi değil. Yani var olan görevden bir başka göreve terfi gibi düşünün. Sizin yerinize başkası geliyor. Siz daha farklı bir alana doğru evrilebilirsiniz. Güzel. Yani görev alanınız değişiyor. Farklı alanlara kayabilirsiniz. Yani aslında size biraz yeni bir sorumluluk veriliyor diyebiliriz. Yakın çevrenizden de çok önemli bir iş başvurusu ya da böyle resmi süreç için sizden referans olmanızı isteyebilir. Şimdi yapacağınız görüşme aslında yeni bağlantılar kurmanıza da katkı sağlayabilir. Bu yakın çevrenizden gelen o telefonu, tamam mı? Bence bu süreçte değerlendirin derim. Değil mi? İşsizsinizdir. İş başvurusu yapmak istiyorsunuzdur. İşte oradaki kişiyi tanımıyorsunuzdur ama işte bu sizi tanıyan yakın çevrenizdeki biri aracı olup size bu imkanı sunabilir. Hatta size bu anlamda gerçekten referans bile olabilir. Bence değerlendirin derim. Aşk hayatınızda da ilişkinin geleceğine dair böyle konuşmalar ön plana çıkıyor. Evet, gelecek planları konusunda böyle farklı düşündüğünüz konular açıkça konuşuluyor. Ne kadar güzel bir şey. Devam edilecekse edilir, edilmeyecekse biter. Yani ortak bir karar alma süreci sizin için bu dönemde başlıyor. Uzun süredir ertelediğiniz araç bakımınız varsa muayene, değil mi? Bakımlar çok önemli. Veya ne bileyim teknik bir işlem konusunda bunları tamamlayabileceksiniz bu işlerinizi. Hatta bu konudaki bekleyişiniz artık sona erecek. Yani bir hafta daha erteleme gibi bir durumunuz olmayacak. Zaten araçla ilgili değil mi bu gibi şeyleri erteleme gibi bir durumunuz olmaz. Allah korusun trafiğe çıkıyorsunuz, yersiniz cezayı. Dikkat. Ve geldik sevgili ikizler ve yükselen ikizlere. Şimdi Güneşle Merkür'ün kavuşumu resmi kurumlarla yürütmüş olduğunuz işlerinizi evet hızlandırıyor. Beklediğiniz bir randevu görüşmesi varsa, bir randevu talebiniz vardır. Beklediğiniz değil mi? Ne kadar zamandır bunu bekliyorsunuzdur. İşte bu beklenen randevu tarihi bir tık daha böyle öne çekilebilir ya da uzun süredir gerçekten cevap beklediğiniz bir iş başvurusu olabilir. Herhangi bir şeyle ilgili bir başvuru değil mi? Yurt dışıdır, işte eğitimle ilgilidir, bir seminere katılacaksınızdır. Ya da ne bileyim kafanızda böyle gerçekten yaşam alanınızı değiştirecek bir şeyler, planlar, projeler vardır. Bunlarla ilgili böyle bir başvuru süreci. Hani niyetiniz var, bu başvurunun gerçekten bu süreçte ve bu haftada sonuçlanabileceğini de görebilirsiniz. Aşk hayatında ise sosyal medya üzerinden başlayan bir iletişim kısa sürede ilginizi çekebilir değil mi? Yeni trend artık. Eskiden görücü usulü vardı. İşte Ahmet Bey'in oğlu var. Kızı Ayşe ile değil mi tanıştığım ne güzel memur. Ayakları yere basar tıkır tıkır maaşını alır. Şimdi maalesef geldiğimiz nokta sosyal medya. Yani artık maalesef kaçacağımız bir nokta değil. Sosyal medya üzerinden başlayacak bir iletişim ilginizi çekebilir. Evet, ilk başta belki böyle sıradan gibi görünecek bu tanışma ama beklenmedik bir şekilde de farklı yöne doğru da ilerleyebilir. Yakın çevrenizden gelecek ani bir haber nedeniyle de şehir dışına çıkmanız gerekebilir. Yani Allah korusun değil mi? Bir hastalık olur, bir ölüm haberi olur. Evet, bir ani bir plan değişikliği söz konusu. Şimdi bu son anda gelişecek ziyaret tabii ki sizin normal planladığınız o günlük rutinlerinizi, planlarınızda haliyle
değiştirecektir. Evet, umarız değil mi? Kötü bir şey olmasın. Sadece ufak tefek bir sağlık sorunu için böyle bir şey değişikliği olmuş olsun. Planını sonra yeniden kaldığı yerden devam etsin. Evet, telefon hattı, bakın internet paketi veya kullanmış olduğunuz dijital aboneliklerle ilgili de değişiklik yapmanız gerekebilir. Uzun süredir ertelediğiniz bir abonelik işlemini de bu hafta tamamlayabilirsiniz. Evet, şimdi geldik maddi tarafta. Bakın, sağlıkla ilgili bir ödeme ya da teknik bir arıza nedeniyle planlamadığınız bir masraf çıkabilir. Bakın, evet, gerçekten önemli bir detay. Sağlıkla ilgili diyorum, bir ödeme olabilir. Yani küçük bir operasyon geçirebilirsiniz değil mi? Ya da ufak tefek bir tahlil yapılması gerekebilir. Rutin bir kontrolün dışında ekstra bir şeyler istenebilir ya da teknik bir arıza yaşanabilir. Yani bir planlanmayan bir masraf var ve bu haliyle bütçeyi birazcık zorlayacak. Yani böyle çok wow paralar değil ama küçük küçük de görünse bu harcamalar bir araya geldiğinde ne oluyor? Bütçenizi yeniden gözden geçirmenize sebep olabilir. Evet, geldik sevgili yengeç ve yükselen yengeçlere. Şimdi burcunuzda gerçekleşen yeni ay duygusal hayatınızda yeni bir sayfa açıyor. Güzel değil mi? Her zaman için severiz o temiz beyaz sayfayı değil mi? Yeniden kalemi alacaksınız, hikayenizi yeniden yazacaksınız. Hoşlandığınız kişinin size karşı hislerini ortak bir arkadaş aracılığıyla öğrenebilirsiniz. Çok güzel oldu değil mi? Eski Türk filmleri gibi. Evet, uzun süredir böyle cevabını beklediğiniz bir konuda da o belirsizlik var ya, o belirsizliği artık geride bırakıyorsunuz. Kafanız gerçekten netleşiyor. Ama bak, şu hoşlandığınız kişi kısmı çok önemli. Bunu özellikle yorumlar kısmında bekliyorum, tamam mı? Hoşlandığınız kişinin o size karşı hislerini direkt olarak ondan duymayacaksınız ama bir arkadaşınızın aracılığıyla duyacaksınız. Bu da tabii ki hoş ve güzel gelişmelere sebebiyet verebilir. Şimdi yaşam alanınızı yenileme isteğiniz bakın bu süreçte güçleniyor. Uzun zamandır böyle almayı düşünmüş olduğunuz bir eşya evinize gelebilir ya da böyle ev düzeninizle ilgili bazı böyle güzel hani minik minik dokunuşlar yapabilirsiniz. Böyle güzel kararlar alabilirsiniz. Güneşle Merkür'ün kavuşumu aslında yarım kalan konuşmaların yeniden gündeminize taşıyacak. Bak, bunlar yarım kalmayacak. Yani tamamlayabilirsiniz. Çünkü uzun süredir bekleyen önemli bir görüşmeydi bunlar. Ama siz erteledikçe ertelediniz ama sonunda maalesef kaçamıyorsunuz. O yüz yüze gerçekleşme olacak. Bundan kaçış yok. Ve hatta aradaki o belirsizlik, biliyor musunuz, ortadan kalkacak. Yani bu yüzleşmeden lütfen kaçmayın. Bu hafta bunu netleştirmek için sizin için çok güzel bir fırsat ve zaman diyorum. Maddi tarafta da kısa süreli ama böyle gerçekten size kazanç sağlayacak yeni iş teklifleri var. Bu gelişme tabii ki ilerleyen dönemlerde bir ek gelire dönebilir mi? Kesinlikle. Eğer aklınızı, mantığınızı, zekanızı ve zamanınızı güzel kullanırsanız bunu paraya çevirebilirsiniz. Yani hatta bakın, başlayan bu küçücük bir kazanç size ileride güzel yeni kapıların açılmasını da sağlayabilir. Aile içinde de biraz böyle sorumlulukların yeniden paylaşılması gibi bir durum söz konusu. Hani uzun süredir böyle hep tek başına üstlendiğiniz görevler vardır. Bazı yükler, yükümlülükler vardır. İşte bu hafta ne oluyor biliyor musunuz? Daha dengeli bir şekilde dağılıyor. Yani evde 3 kardeş varsa niye bir tek olarak sorumluluğu siz alıyorsunuz, maddi manevi? Diğer kardeşler de buradan nasibini alıyor ve de alsın derim. Evet, geldik sevgili aslan ve yükselen aslanlara. Kariyer hayatınızda bakın, dikkat çekeceğiniz gerçekten çok güzel bir haftaya giriyorsunuz. Mesela katılacağınız önemli bir toplantıda, bir görüşmede bir sunum yapacaksınızdır değil mi? Şimdi o sunumu yaparken günler öncesinde, haftalar öncesinde, belki aylar öncesinde onun planını hazırladınız değil mi? Çünkü o insanların karşısına çıkıyorsunuz ve orada sizi izleyen bir sürü üst düzey yönetici var. Ve başka yerlerden, firmalardan da yöneticiler var değil mi? İşte bakın, burada karar verici kişilerin sizi daha yakından tanımasını sağlayacaksınız. Bak, eğer böyle bir sunum yapacaksanız, böyle bir etkinliğin içerisinde yer alacaksanız, kendi yöneticinizin dışında sizi izleyecek diğer kişileri de düşünerek çok güzel, heyecansız ve kendinizden emin bir şekilde öyle bir sunum hazırlayın. Gerçekten sizi yakından tanımalarına ve belki de güzel iş kapılarının açılmasına da neden olacaktır bu buluşma. Şimdi maddi tarafta da uzun süredir böyle satmayı düşündüğünüz bir eşyanız olabilir. Bakın, şimdi eşya derken insan kalkıp da durduk yere bir televizyonunu, buzdolabını, beyaz eşyasını satmak istemez değil mi? Bu bir antika. Gerçekten
değerli olan bir eşyayı hani böyle satmayı düşünüyorsunuzdur. Hatta beklediğinizden daha kısa sürede de alıcı bulabileceğini de söyleyeyim. Varsa eğer kafanızda böyle bir şey, elinizden çıkartın. Yani beklediğiniz bu satış hatta bütçenize rahat bir nefeste aldırabilir. Zaten bu nefes almak için düşündünüz böyle bir şey değil mi? Durduk yere satmak istemediniz. İş ortamında kullanılmaya başlanacak yeni bir sistem, uygulama veya böyle bir çalışma düzeni günlük işlerinizi kolaylaştıracak. Artık teknolojiden kaçamıyoruz değil mi? Hayatımızı kolaylaştıran yönleri olduğu kadar maalesef değil mi? Bizi yoracak yönleri de var. İşte nasıl kullandığımıza bağlı. Alışma sürecinin ardından iş yükünüzün daha da hafifleyeceğini fark edeceksiniz ve hatta çok da hoşunuza gidecek. Diyeceksiniz ki neden daha önce kullanmamışız? Yakın çevrenizden biri uzun zamandır böyle kimseyle paylaşmadığı çok önemli bir konusunu, bir sırrını, içinde dert olan bir şeyi sizinle konuşmak isteyecek. Öğreneceğiniz aslında bu gelişme bazı olaylara bakış açınızı da değiştirecek. Çünkü sizinle de bağlantılı bir şey. O yüzden o duyacağınız cümle ya da o dertleşme neyse sizi de yakından ilgilendirecek ve hatta öyle ki ya öyle miymiş? Ben de bu bakış açımı bundan sonra o kişiye karşı ya da o olaya karşı tamam değiştireyim diyeceksiniz. Hadi bir de ilişkiler ve aşk hayatında da bakalım. Kapanmış olduğunu düşündüğünüz bir flört yeniden gündeminize geliyor. O beklenmedik bir mesaj hep öyle başlar değil mi? Ah yanlışlıkla attım değil bile isteye attın. Ya da böyle o tesadüfi karşılaşmalar yarım kalan hikayeyi yeniden başlatacak. Ne diyelim eğer içinizde de hala bir kırıntı varsa başlayın gitsin derim. Hayırlı olsun şimdiden. Sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Şimdi bu hafta çok farklı bir şehirden gelecek haberler gündeminizi değiştiriyor. Nedir? İş, eğitim, yaşam düzeninizle ilgili çok cazip bir teklif üzerinde. Bakın gerçekten oturacaksınız böyle şöyle ellerinizde saçım bozulmasın şöyle yapayım. Düşünmeye başlayacaksınız. Hani kara kara düşünüyoruz deriz ya. Ciddi bir şekilde düşüneceksiniz. Artılarını, eksilerini. Bence de düşünün derim. Evet ilişki kısmına baktığımızda da belirsizlikler yerini net konuşmalara bırakıyor. Hani ilişkinizin nereye gittiğini belirleyeceksiniz. Devam mı? Tamam mı? Değil mi? Böyle bir konuşma aslında kafanızdaki o bütün belirsizliklerin cevabını çözecek. Yani birçok soruya da açıklık getirecek. Bence de yapın bu konuşmayı. Uzun zamandır böyle ilgi duyduğunuz bir konuya artık böyle vakit ayırmaya başlayabilirsiniz bu süreçte biliyor musunuz? Hani sadece merak ettiğiniz bir uğraş olmayacak bu. Hatta bu zamanla hayatınızın çok önemli bir parçası haline de gelecek. Hatta bununla ilgili acaba ileriye dönük bundan para kazanabilir miyim diye de böyle bir kendi markanızı oluşturma adına da bir şeyler düşüneceksiniz. Maddi tarafta banka ile ilgili beklediğiniz bir gelişme yaşanabilir. Yani kredi kartı limitiniz veya banka limitiniz böyle artırılarak hani elinizi bir tık daha rahatlatacak bir düzenleme yapılabilir. Aman diyorum o düzenleme sanki sizin hayrınıza olan bir şey mi? Cırt cırt cart cart kullanmak için ama siz ne de temkin olun. Tabii ki yükselsin limitiniz. Ama siz bunu bilin, unutun. Öyle diyeyim. Uzun süredir sürekli ertelemiş olduğunuz kişisel bir hedef içinde gerçekten ilk somut adımı atıyorsunuz. Başlamakta zorlandığınız o konu neyse artık gerçekten beklemeyecek biliyor musunuz? Ben de öyleyimdir. Bir türlü cesaret edemem. Bir türlü böyle harekete geçemem. Ama o kararımı vereyim %100. O baş parmağımı şöyle hareket ettireyim var ya tamam. Olay bitmiştir. Yürür giderim. Siz de öyle bir haftadasınız. Değerlendirin derim. Evet geldik sevgili terazi ve yükselen terazilere. Maddi tarafta ortak bir ödeme ya da birlikte üstlenilen bir masraf beklenmedik şekilde ne olacak biliyor musunuz? Sizin üzerinize kalacak. Evet. Bütçe planlarınızı haliyle tabii ne yapacaksınız? Eyvah ne oldu bu? Benim üzerime kaldı. Nasıl ödeyeceğiz? Nasıl işin içinden çıkacağız diye haliyle yeniden o planlarınızı, defterleri, cüzdanları, hesap, kitap işini yeniden gözden geçirmeniz gerekecek. Resmi bir başvuru, dosya, evrak sürecinde de böyle küçük bir eksiklik nedeniyle hani kısa süreli bir aksaklık yaşanabilir, bir gecikme yaşanabilir. Buna dikkat edin. Hani tamamlanacak birkaç belge o sürecin aslında yeniden hızlanmasını sağlayacaktır. Şimdi tabii ki siz o eksiğin ne olduğunu öğrenince hızlı bir şekilde hazırlığınızı ona göre yapacaksınız. Eksikler tamamlanacak ve süreç yeniden sizin için işlemeye başlayacak.
Aile büyüklerinden biri böyle vermeyi düşündüğünüz önemli bir kararda gerçekten yanınızda duracak. Evet, gerçekten ailenin desteğini almak, değil mi? Maddi anlamda değil ama manevi destek her zaman için çok gerekli ve şart. Hayatın hangi alanında ve kaç yaşında olursanız olsun çok önemli bir destek. İşte alacağınız bu destek kararınızı uygulamanızı ne yapacak? Kolaylaştıracak. O anne duasını aldınız mı tamamdır zaten. Aşk hayatınızda da yeni tanışacağınız biriyle beklediğinizden aslında daha güçlü bir çekim oluşacak, biliyor musunuz? Evet, hani o ilk karşılaşmanın ardından iletişimin o kadar hızlı olduğunu göreceksiniz ki şaşıracaksınız, ama şaşırmayın. Diyeceksiniz ki Gökçe Hanım söylemişti. Şimdi iş ortamında da ekip düzenini değiştirebilirsiniz ya da çalışma alanınızı yeniden düzenleyebilirsiniz. Bu değişiklik belki ilk etapta sizi böyle hani alıştığınız düzeni bozduğu için bir tık böyle rahatsız edebilir. Ama zamanla işinizi kolaylaştırdığını gördüğünüz için seveceksiniz bu düzeni ve bu sistemi, benden söylemesi. Güzel bir hafta tadını çıkarın. Sevgili akrep ve yükselen akrepler. Şimdi bu hafta yeni insanlarla tanışacağınız bir ortama giriyorsunuz. Güzel. Dahil olacağınız o sosyal çevre İlerleyen dönemlerde bakın sizin aslında sadece hani özel hayatınızla ilgili önemli kararlar almanız anlamında çalışmayacak. İş anlamında da, kariyer anlamında da, fırsatlar anlamında da gerçekten size çok güzel katkılar sağlayacak. Aşk hayatınızda ise partnerinizden beklemediğiniz romantik bir sürpriz geliyor. Neymiş acaba? Bak merak ediyorum. Lütfen yorumlar kısmında bekliyorum. Uzun zamandır konuşulan bir konu gerçekten çok güzel bir jestle farklı bir boyuta taşınacak. Aman Allah'ım, o böyle kutunun içinden bir tek taş mı çıkıyor? Olabilir, her şey olabilir. Şimdi uzun süredir sonuç beklediğiniz bir başvuru, görüşme, değerlendirme süreci bu sürenin sonunda gerçekten netlik kazanıyor. Beklediğiniz haberin gelmesi aslında üzerinizdeki o belirsizliği gerçekten ortadan kaldıracak ve çok derin bir yani çok şükür diyeceksiniz. İşte bu hafta o süreci yaşayacaksınız. Maddi tarafta da daha yüksek kazanç sağlayacak bir iş görüşmesi gündeme geliyor, tamam mı? Bunu mutlaka değerlendiriyorsunuz. Yapılacak bu görüşme mevcut çalışma düzeninizle ilgili de gerçekten çok ciddi yeni kararlar almanıza neden olacak. Yani farklı bir yöne doğru devam edecek bu iş konusu. Bence gerçekten bu fırsatı değerlendirin derim. Hafta sonuna doğru baktığımda ise seyahat planları var ama bunlar böyle bir son dakika değişikliği yaşanacağı için bir tık böyle sanki ertelenecek, tamam mı? Yani işte saat değişikliği olabilir, sizin rotanız başkadır, farklı bir rota değişikliği çıkacak. İşte erteleme nedeniyle de haliyle programınızı ne yapacaksınız? Yeniden düzenlemeniz gerekebilir. Ben hep söylüyorum, bu gibi durumlarda asla moralimi bozmam. Demek ki hayırlı olan buymuş derim ve hemen şöyle otururum. Hiç üzülmeden kafamı toparlarım, yeniden planımı, rotamı belirlerim. Bence siz de böyle yapın. Yani niye böyle oldu, strese gerek yok. Geldik sevgili yay ve yükselen yaylara. Aşk hayatınızda uzun zamandır cevabını bulamadığınız bir konunun netleşeceğini ilk başta çok net bir şekilde söylemem lazım. Karşılıksız olduğunu düşündüğünüz o duygularınız var ya, aslında karşılık bulduğunu da bu hafta çok net bir şekilde göreceksiniz. O beklenmedik yakınlaşmanın içine nihayet giriyorsunuz, tamam mı? Yani o kafanızdaki acabalar, keşkeler kalkıyor. Çünkü karşı tarafta size karşı boş değil, güzel bir yakınlaşma içine giriyorsunuz. Cesaretinizi toplayın derim. Mesleğinizle ilgili yeni bir eğitim, seminer veya sertifika programı gündeminize geliyor. Şimdi bu gelişme kariyerinizde yeni kapıların açılmasını da sağlayacak. Zaten bu eğitimleri, seminerleri, sertifikaları niye alıyoruz ki, değil mi? Kendimize bir şeyler katabilmek için, değil mi? İşte bu sertifikalar, eğitimler ve katılmış olduğunuz seminerler evet size çok büyük artılar kazandıracak ve işte bu gelişmeler sayesinde de kariyerinizde gerçekten çok güzel yeni kapılar da açılacak. Çalışma hayatınıza katılan yeni bir ekip arkadaşıyla böyle kısa sürede uyum yakalayabilirsiniz. Belki de birlikte yürüteceğiniz o çalışmalar işlerinizi beklediğinizden daha kolay hale de getirecek. Evet, ilk etapta değil mi? Hep bir yeni birinin katılması böyle bir tepkiyle bakılmasına sebep olur. Yani şimdi nereden geldi yeni biri? Nasıl adapte olacak? Bizim iş sistemimizi, düzenimizi nasıl anlayacak diye, ama bu ekip arkadaşı gerçekten kolay uyum sağlayacak bir ekip arkadaşı olacak ve hatta işleriniz daha da kolay ilerleyecek. Maddi kısımda ise geçmişte vermiş olduğunuz bir borç, bakın borç, evet altını çiziyorum, yeniden gündeminize geliyor. Şimdi uzun süredir geri dönüş beklediğiniz bir ödemenin de elinize geçebileceğini de söyleyebilirim. Bir tık rahatlayacaksınız. Tabii ki sıkıştığı zaman verdik o borcu, değil mi? Artık rahatladı. Geri ödemesi de gerekmekte. Şimdi bakın, resmi kurumlarla da ilgili yürütmüş olduğunuz
olduğunuz bir takım görüşmeler, bir takım başvurular var ve beklediğiniz haberler var. İşte bu değerlendirme süreçlerinin olabildiğince olumlu yönde ilerlediğini de bu hafta ve bu süreç içerisinde sizlere söyleyebilirim. Yani bir haber bekliyorsunuz, evet, işte o haberin gelmesiyle birlikte ne olacak biliyor musunuz? Bir sonraki aşamaya geçeceksiniz. Yani bir sonraki adımı bekleyeceksiniz. Çünkü değil mi, bu adımı atamadınız, kaldı, sürüncemede kaldı, bekliyorsunuz cevabı olumlu mu olumsuz mu? İşte bu haber geliyor ve bu haberi artık rafa kaldırıyorsunuz. Bir sonraki aşamaya geçiyorsunuz. Yani güzel gelişmeler yaşanacak sizin adınıza. Güzel bir hafta, keyfini çıkarın derim. Geldik sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklara. Şimdi iş hayatınızda çok önemli bir sorumluluk üstleneceksiniz. Evet, nedir bu çok önemli bir sorumluluk? Var olan sorumluluğunuz yetmedi mi? Yeni başlayacak bir proje için ekip yönetimi veya liderlik görevi size veriliyor. Yani o üstlenmiş olduğunuz sorumluluğun boyutuna bakar mısınız? Aman Allah'ım, gerçekten sizin için çok önemli bir fırsat ve çok önemli bir şans. Bakın, liderlik görevi veriliyor. Bunun altından kalkabileceğinizi düşündükleri için zaten bu sorumluluk size verilip böyle düşünün. Maddi tarafta ise mevcut yatırım planınızı biraz böyle gözden geçirmenizi isteyebilirim. Yani elinizdeki var olan o birikimi farklı bir yatırım alanına yönlendirme kararı gündeminize gelecek. Zaten bunu düşünüyordunuz. Değerlendirmenizde hiçbir sıkıntı yok. Bu hafta bu anlamda destekleniyorsunuz. Şimdi Yengeç burcundaki biliyorsunuz yeni ay aile içindeki önemli kararları bakın bir tık böyle öne çıkaracak. Ne zamandan beri böyle hiç konuşulmamış konular yeniden böyle gündeminize gelecek. Bakın, taşınma olabilir, ev değişikliği olabilir, yeni bir yaşam düzeni kurma gibi konuşmalar bakın bu dönemde çok ama çok hız kazanacak. Yani dediğim gibi aile içindeki o önemli kararlar, işte değil mi? Taşınma, ev değişikliği, yeni bir yaşam düzeni, yurt dışı bağlantılı olabilir ya da bulunduğunuz ilden başka bir ile geçiş olabilir. İşte bu konuşmalar gerçekten sizin hayatınızda olacak ve hızlanacak. Hızlı bir şekilde yol alacaksınız. Aşk ve ilişkiler kısmına baktığımızda ise partneriniz böyle ilişkinizin hani geleceğini ilgilendiren çok önemli bir adım atabilir, biliyor musunuz? Birlikte yaşama. Bakın bunlar çok önemli. Nişan ya da ilişkinizi gerçekten resmileştirecek bir teklifin de gündeme geleceğini söylemem lazım. Evet, bence de bu konuda hiç çekinmeyin. İlişkiniz gerçekten resmileşecek, çok güzel tekliflere açık bir noktaya geliyor bu hafta. Evet, güzel, maşallah diyelim. Uzun zamandır görüşmediğiniz biriyle yeniden bir araya geleceksiniz. O yarım kalan bir sohbet var ya, hani hep vardır böyle. O güzel sohbeti yine kaldığınız yerden çok daha sağlıklı ve güzel bir şekilde devam ettireceksiniz ve hatta görmek size ve karşı taraf için de gerçekten çok iyi gelecek. Evet, güzel bir hafta dediğim gibi, özellikle ilişkiler konusundaki o cesaret ve o atılacak adım size şans getirsin diyorum. Evet, yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz ve geldik sevgili kovalar. Sevgili kova ve yükselen kova, şimdi bu hafta yeni bir ortaklık ve işbirliği teklifi alacaksınız. Yapılacak görüşmeler uzun vadeli bir çalışma sürecinin başlangıcını oluşturacak. Yani aslında sizin için bu ortaklık ve işbirliği teklifleri daha öncesinden çok planlandı, düşünüldü ve doğru zaman beklendiği için ve hatta uzun vadeli olsun denildiği için işte bu hafta bu süreç sizin için işlemeye başlıyor. Görüşmeler ve dediğim gibi güzel uzun vadeli çalışma sürecinin başlangıcı oluyor sizin için bu hafta. Beklenmedik bir davet hafta sonu olacak olan o planlarınızı biraz değiştirecek. Siz öyle bir plan yapmadınız ama o beklenmedik davet sizi bir tık böyle plan değişikliğine itecek. O son anda gelişen organizasyon aslında sizin için güzel bir şey, biliyor musunuz? Ben hep diyorum ya, her şeyde vardır bir hayır. Bence de katılın. Bazen böyle değişik ortamlara girmek, organizasyonlara katılmak, yeni insanlarla tanışmak hem ufkunuzu geliştirir, bakış açınızı değiştirir ve güzelleştirir ve hiç ummadığınız görüşmeler ve konuşmalar yapabilirsiniz. Bence kendinizi kapatmayın. Yapmış olduğunuz o plan neyse onu daha sonraki haftalarda da gerçekleştirebilirsiniz. Çünkü wow diyeceğiniz bir plan değil. İşte klasik hafta sonu yapılan planlardandı. Bence bu beklenmedik daveti bu hafta değerlendirin derim. Nasip kısmet, değil mi? Nereden neyin geleceği belli olmaz. Aşk hayatında ise uzun süredir aynı ortamı paylaştığınız biriyle aranızdaki çekim çok daha belirgin hale gelecek. Hani böyle sessiz sessiz ilerleyen yakınlaşma gerçekten belki de böyle adı konulabilecek, biz bir yeni başlangıç yapabiliriz diyebileceğiniz noktaya dönüşecek. Maddi tarafta ise bakın sigorta,
resmi kurum veya böyle o tarz hani benzeri yerlerden beklediğiniz ödemenin hesabınıza geçeceğini de göreceksiniz. Yani uzun süredir beklediğiniz bir şeydi aslında bu, değil mi? Artık ne zaman gerçekleşecek bu ödeme, bu süreç diyordunuz. İşte beklemiş olduğunuz o uzun süreç nihayet bu hafta sonuçlanıyor. Hesabınıza ödemeler geliyor diyelim. Eğitim ve mesleki kariyer konusunda da baktığımda yani yürütmüş olduğunuz bir sürecin aslında nihayet hani o sonunda hepimiz için geçerli değil midir? O belgeyi almak, değil mi? O sertifikayı almak ya da o yetkiyi tam olarak ben aldım diyebilme duygusunu işte bu hafta yaşayacaksınız. Evet, eğitim, mesleki gelişmelerle ilgili yürütmüş olduğunuz her ne çalışma varsa işte artık o sürecin sonuna geldiniz ve başarınızı taçlandıracak artık o belge mi diyelim, sertifika mı diyelim, yetki mi diyelim, onun altına imzanızı atıyorsunuz ve gururla bu hakkı kazandım diyebiliyorsunuz. Çok güzel bir hafta, gerçekten çok güzel bir hafta. Maşallah diyelim, şanslısınız. Ve geldik son burcumuza. Sevgili balık ve yükselen balık. Maddi tarafta evle ilgili planladığınız bir harcama gündeminize geliyor. İşte bakın, tamirat, eşyalar, ondan sonra ne bileyim yaşam alanı ile ilgili beklenmedik ödemeler bütçenizi bu hafta gerçekten biraz böyle zorlayabilir. Nereden çıktı bu gereksiz masraf diyebilirsiniz. Bir takım düzenlemeler sizi birazcık yoracak ama bittiği andan itibaren de ya iyi ki bunu yapmışım diyeceğiniz aslında güzel gelişmeler de ortaya çıkacak. Şimdi iş hayatınıza da baktığımızda şöyle bir gelişme var. Hani kullanılmaya başlanabilecek yeni bir düzen var, tamam mı? Herkes artık biliyorsunuz düzenini, programını çok daha farklı yönlere doğru sistemsel olarak geliştiriyor. Her geçen gün, değil mi? Yazılım sistemleri gelişiyor, programlar değişiyor. Teknoloji hayatımızın içerisinde artık her alanımızda, her anımızda. İşte siz de böyle bir sistemsel değişimin içerisinde olacaksınız. Ve bu sistemsel değişim aslında sizi farklı bir tempoya taşıyacak. Çünkü neden? O var olan eski sisteme alıştınız, değil mi? Belli bir rutine oluşturdunuz, oturtturdunuz. Ama şimdi bu yeni gelecek sistem biraz size bir tempo yaşatacak. Çünkü neden? Bunu bir öğrenme süreci olacak, değil mi? Bunu bir anlama süreci olacak. İyice sistemi benimseme süreci olacak. Evet, işte bu sisteme biraz böyle ilk zamanlarda alışma sürecinde sıkıntılar yaşayacaksınız. Ya keşke eski sistem olsaydı, buna pek adapte olamadık gibi düşüneceksiniz. Ama emin olun, sistem sizi o kadar güzel bir şekilde yoğuracak ki bakacaksınız çok kısa bir süre içerisinde o eski sistemden eser yok. Bu yeni sisteme uyum sağlamışsınız. Hatta şükredeceksiniz. Oh diyeceksiniz. Yani böyle çok güzel bir uyum içerisinde bu sistemin içerisine adapte olacaksınız. Ve sizin aslında iş yükünüzü de azaltacak. Zamandan da tasarruf sağlamanızı kolaylaştıracağı için bu sistemi benimseyeceksiniz. Yakın bir akrabanızın alacağı çok önemli bir karar. Bakın, çok önemli bir karar. Aile içinde böyle bazı şeylerin konuşulmasına, yeniden bir takım o örtülen, kapatılan konuların yeniden konuşulmasına, gündeminize gelmesine neden olacak. Bu gelişme aslında sizi daha doğrudan ilgilendiren değişiklikleri de beraberinde getirecek. Yani bu önemli bir karar. Gerçekten aile içinde o yakın akrabanız artık size ne söyleyecekse o konu sizin gerçekten bakış açınızı çok bambaşka yöne doğru değiştirecek. Aslında güzel de, biliyor musunuz? Belki ilk etapta böyle biraz can sıkıcı gibi duracak ama sizin karar almanızı ve bakış açınızı değiştirmeniz açısından, çünkü sizi ilgilendirdiği için bu değişiklik size aslında iyi gelecek. Şimdi aşk hayatında bugüne kadar gözlerden uzak ilerleyen bir ilişki artık görünür hale geliyor. O gizli yürüyen hani o birlikteliğiniz vardı ya, artık yakın çevrenizde biz biliyoruz artık sizi diyor, saklayamazsınız. Artık bu gerçek ortaya çıkıyor. Bence de çıksın. Zaten her iki taraf için de geçerli bu. Karşılıklı duygularınızdan eminseniz tabii ki bunu da daha fazla saklamanın anlamı yok diyorum. Şimdi bakın, uzun süredir siz de hep erteliyordunuz, değil mi? Hayalleriniz vardı, projeleriniz vardı, beklentiler vardı, başvurularınız vardı. Her bir burç için tabii ki bu geçerli, değil mi? Sadece balık ve yükselen balıklar için geçerli değil. Ama siz bakın, uzun süredir o ertelediğiniz, kafanızda hayalini kurduğunuz her ne varsa bu hafta bakın bu işleri, bu işlemleri gerçekten
tamamlayarak üzerinizdeki çok önemli bir yükü de geride bırakmak istiyorsunuz ve gerçekten de büyük bir kısmını geride bırakacaksınız. O hayal ettiğiniz, o projeniz ya da ne bileyim gitmek istediğiniz ülke ya da ülkeler, almak istediğiniz eğitim ya da işle alakalı bir başvurudur, bir kayıttır, resmi süreçler, bunlarla ilgili gerçekten uzun zamandır boğuştunuz. Artık bunları tamamlıyorsunuz ve üzerinizdeki önemli bir yükü de geride bırakacaksınız. Bunu sadece olumlu olarak düşünmeyin. Hani evet, iş başvurusu gerçekleşiyor değil. Yani o iş başvurusunu yaptınız. Sizin için olumsuz bir sonuç gelmiştir. Zaten başka bir yerde işe başlamışsınızdır. İşte bu sizin için o yükü atmanız için bile bir sebep. İlla olumlu olması gerekmiyor. Netleşmesi bile ister olumlu ister olumsuz olsun sizi gerçekten bu hafta rahatlatacak diyorum. Evet, sanıyorum güzel bir hafta olacak değil mi? 13-19 Temmuz haftası. Hayallerimizin, niyetlerimizin gerçekleşeceği gerçekten güzel bir hafta olsun. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Yorumlar kısmında mutlaka buluşuyoruz. Yeni haftada yeni yorumlarla görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.